Kibir kelimesi birçoğumuzun uzak durduğu, çok hoşlanmadığı ve belki de bende yoktur, ben öyle değilim diye köşe bucak kaçtığı kelimelerden ve hallerden bir tanesidir. Oysa bakalım kibir var mı ve sen acaba kibirle bir temasın varsa ya da kibirli hallerini görebilirsen bundan özgürleşebilir misin? Özgürleşebilmenin yolu var mıdır? Ya da diğer bir anlamda kibire neden ihtiyaç duyulur? Neden ihtiyaç duyduğunu görmeden herhangi bir hal ve durumdan özgürleşebilmek mümkün değil. Şimdi öncelikle arkadaşlar, herhangi biriniz herhangi bir hal ve durumda kendini eksik, yetersiz hissediyorsa bu yetersizlik hissinin dengelenmesi için hani o Tatravalli'de bir tarafta kibir varsa diyelim ki mutlaka aşağılık duygusu da olması lazım. Ya da bir kişinin kendini eksik, aşağı, yetersiz gördüğü bir alan varsa da mutlaka onu dengelemek için kibre ihtiyacı vardır. Öyleyse bu bir denge ve eğer herhangi bir konuda kendini aşağı, eksik, yetersiz görüyorsan bil ki sende mutlaka kibir de vardır. Şimdi bu bir. İkincisi, dünyayı, hayatı ya da maneviyatı ya da ruhsallığı eksik ya da aşağıda görüyorsan yine kibre ihtiyacın vardır. En azından kibirli çevrende insanlarla kendini seyredersin. Her birimizin zaman zaman kendimizi eksik, yetersiz hissettiği alanlar olmuştur. Benim kendimde de çeşitli alanlarda bu alanda yeteri kadar kendimi güçlü hissetmiyorum, daha güçlü olayım, daha iyi olayım dediğim zamanlar geçmişte bir sürü hallerde ve durumlar olmuştur ve o alanlarda kibir tarafımı görmemişimdir. Oysa ki eksik ve yetersiz bir hal vardıysa orada kendini aşağı ve aslında eksik gören bir taraf vardır. Onun içinde başka bir tarafta kendini daha iyi, daha yüksek ya da kibredeceğin hal ve taraflara yönlenmen icap eder. Bu bir mekanizma. Sadece şöyle bir durum var ki evet bunları görmediğinde bu sefer kibirle yaşadığında aslında bir taraftan negatif enerjinin de oyuncağı ve tutsağı olabiliyorsun. Ve birçok kişi bu sefer elindeki işte arabasıyla, kıyafetiyle, işte diyelim ki bedeni tipiyle ya da işte birikimleriyle, ailesiyle, bilgisiyle, yeteneğiyle ya da işte bir apoletiyle, mevkisiyle bir şekilde başka insanlardan kendini yüksek ya da daha farklı görebilir. Öncelikle bu durumu kabul edeceğiz. Evet, buna ihtiyacı vardır bazı insanların. Ama neden? Çünkü bu insanların aslında kendini eksik ve yetersiz gördüğü alanlar vardır. Mesela şunu diyebilir. Evet, senin şunun var ama benim de param var. Senin paran şunun bunun var ama benim de güzelliğim var. Senin şunların var ama benim de aklım var, bilgim var, okulum var, mevkim var. Benim mevkim senin paranı döver. Buna benzer içeride bir sürü rekabet ya da kibrin farklı unsurları vardır. Diğer taraftan bu bir kişiyi eksi negatif bir hale alarak yavaş yavaş aşağıya ve negatif enerjilerle temasa götürür ki bu sefer başta kaybetme korkusu olmak üzere endişedir, kızgınlıktır, öfkedir, güç frekansının olumsuz kullanımıyla ilgili kişi hayatında bu sefer çeşitli zorluklar, zorlanmalar yaşamak durumunda kalır. Peki öyleyse nasıl fark edip nasıl kibirden özgürleşebiliriz? Burada da şöyle bir konuyu göreceğiz. Bir kere kendini neden yetersiz, neden eksik ya da neden aşağıda hissediyorsun? Ya da birilerinin neden daha yukarıda, kendinden daha özel, daha iyi ya da ileri zannediyorsun? Şimdi şunu diyebilirsin. Tamam da şimdi ben şu jimnastikçi gibi böyle bir salto, böyle bir takla atamıyorum. Şu adam gibi işte tramplemden tak diye işte havuza, suya atlayamıyorum. Şunun kadar iyi yüzemiyorum. Bunun kadar iyi konuşamıyorum. Evet, bunlar her birimiz için geçerli. Hangimiz her şeyi en mükemmel şekilde yapabiliriz ki? Hangimiz hem müziği, hem resmi, hem şiiri, hem ilmi, hem bilgiyi, hem maneviyatı, evet her birimiz bir alan seçmesi gerek. Her alanda her birimiz zirvede olamayabiliriz. Peki sen kendi seçtiğin alana yeteri kadar emek veriyor musun? Bu ayrı bir konu, ayrı bir çalışmanın alanına girer.
Diğer taraftan şöyle bir şey. Biz her birimiz aslında bu hayat içerisinde eşit bir ve bütünün bir parçası olarak buradayız. Her birimizde aynı özellikler, iki gözümüz, iki kulağımız, yetenekler olarak, sistemler olarak her birimizde belli birikimler var ve bunların birçoğunu da biz başka yeni çalışmanın konusu kendimiz seçiyoruz ve bunu da defalarca ispatlıyoruz. Yani doğduğun aileyi, yetenekleri ve bütün kader planını. Diğer taraftan da sen kendini ayırdığın zaman aşağıda ya da yukarıda görmeye çalışırsın. Ya da ruhunla maddeyi, bedenini ayrı gördükçe, bedenini küçümsedikçe ya da ruhsallığı ya da ruhu küçümsedikçe ya da bunların tam tersi büyük ya da birini çok daha kocaman zannettikçe. Oysa ki her şeyin içerisinde dualitenin bir tamamlama ve birlik olduğunu fark ettikçe, anladıkça bu iki unsurun aslında birbirinin tam da tamamlayıcısı olduğunun idrakiyle bir yola çıktığında kibir artık kendiliğinden rahatsız olup hayatından ve duygularından gitme yoluna girer. Diğer taraftan eğer sen bu aşağı yukarı, yok yukarıdaki şöyle birileri benden çok tepede, mevkisi şöyle, ben kendimi ezik aşağı hissediyorum, ben neyim ki kimim ki zanları ise seni başka alanlarda kibre götürür. Kibrin çeşitli unsurları benlik, bencillik ve kişinin kendini tanımamasına, kendini bu eksiklikten dolayı da ezmesine ve bu eziklik de onun tekamül olarak ilerleyememesi ve yücelememesine sebep olur. Oysa ki her birimiz için eşit fırsat var. Sen şimdi neyi seçiyorsun? Neyi seçmek istiyorsun? Müzisyen olabilirsin. Başka birimiz belki mühendis olabilir. Başka birisi doktor olabilir. O doktor oldu diye mühendisten daha ileri olacak değildir. Her birimiz hayatın bir parçasının tamamlayıcısıyızdır. Bedenin içerisinde hangi organın birinden daha eksiktir? Yani böbreklerin kalbinden daha mı eksik? Ya olur mu o kalp? Ya bağırsakların? Ya bağırsakların içinde bu kadar kötü pis şeyler var, kokular var. Öyleyse benim gözlerimden daha aşağıdadır mı diyeceksin. Bir tanesinin fonksiyonu eksildiğinde ya da aksadığında neler oluyor? Ya da bir tane dişin ağrıdığında bile bütün bedenin ne kadarını zonklayabiliyor ve bütün her şeyi bırakabiliyorsun. Her bir unsura ihtiyaç var ve bu dünyadaki, bu kainattaki her bir unsur da o bütünün bir tamamlayıcısı olarak bir görevi var. O görevini yapmasına sen sadece şahit ya da izin verdiğinde bu iznin arkasında diğer taraftan her şeyin bir ve eşit olduğunun belki de güzelliğini görürsün. Diğer taraftan bir parmak izin var ve sen tek, bir tane ve özelsin. Kainattaki diğer tüm canlılar gibi ya da bütün insanlar gibi diyelim şimdilik. Ve sen bu özelliğinle kendine has, diyelim ki ben Ünal, Ünalca yaparım. Ama çok benzerleri şunlar olabilir. Hayır, ben Ünalca konuşur, Ünalca aktarır ve kendi dilimle, kendi lisanımla anladığım aktarımı sizlere ya da kendime, hayata yansıtmaya çalışırım. Sen de öylesin. Senden bir tane ve o bir taneliğin özelliğini bir taraftan fark etmek ve fark ettiğinde bu dengeye gelmek. Ama bir taraftan evet ben özelim, bak bendeki başkalarında yok zannı tabii ki bir kusur olarak seni aşağılara çeker. Bazen manevi bir hal yaşarsın, o manevi hali üstünlük zannedersin. Zamansız, zamanın olmadığı bir kainatın içerisinde her birimizin dönüşü bir olanaysa evet zaman içerisinde bir tekamül vardır. Aşağı ya da geri gibi görünmeler vardır. Bazen bir şeyi çabuk öğrenen ya da yavaş öğrenenlerimiz vardır. Ama her birimiz en sonunda denize, birliğe ve beraberliğe doğru akmaktayız. Evet, şu zaman içerisinde belki bazılarımız kendilerini cahilliğe doğru sevk edebilir. Bazıları bilgiye, ilme, farkındalığa, güzele ve iyiliğe sevk edebilir. Bazıları olumsuz ya da daha negatif şeytani şeylere akabilir. Öyle olsa da eninde sonunda her birimiz ayıklanacağız, temizleneceğiz. Belki bazıları sadece zaman kaybedecekler. O zaman kaybı da olsa her birimiz bir şekilde bütünün parçaları olarak güzelde, doğruda, bir de buluşacağız. Öyleyse öncelikle varlığı, insanı, canlıyı, hatta tüm alemi o birliğin bir parçası olarak görebildikçe ve kendini de belki o noktanın içerisindeki bir küçücük zerre olarak,
o zerrenin de aslında bu kainatın içinde bir görevi ve vazifesi olduğunu hatırlayarak kendi hayatın içerisinde yapman gerekeni hatırladığında, görevlerinin hakkını vererek yapabildiğinde ise artık sen kibirden özgürleşmek durumunda kalırsın. Bazen de ego ile kibre ihtiyaç duyar kişi. Hareket edebilmek için rekabet etmeye ihtiyaç duyar. Onlar aslında güçlerini fark etmeyen ve bunlarla topraklanma ihtiyacında olanlardır. Öyleyse hayata sevgiyle topraklandığında gerçekten yaptığın işi severek, aşkla, ona, bire, her birimize hediye eder gibi yapıyorsan, onun hakkını veriyorsan, güzellikleriyle de tatlarıyla da buluşursun. Aslında her birimize sunulan bu eşit sistemin içerisinde, bu güzelliğin içerisinde her birimiz ektiğimizi biçiyoruzdur. Mahsulün sana huzur vermesini istiyorsan özenle, güzellikle, belki ifadelerinle, tatlarla ve lezzetle neyle buluşacağının farkındalığıyla ekersin. Öyleyse özgürleşmeye, özgür olmaya birlikte devam edelim. Özellikle bu konuyu tabii Yolcu kitabında da derin bir şekilde anlattık, aktardık. İnşallah orada da buluşanlar fayda görür, fayda görsün. Sevgilerimle, hoşça kalın.